Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Sabahın erken saatlerinde başladık videomuza. Hava soğuk, bakın duyabiliyorsunuz. İzmir'de olmamıza rağmen tabi gece soğuk oluyor artık, 5 derecelere falan düşüyor. Bugün sizinle tam da bu soğuk kış aylarına girmemizi en çok ilgilendiren konulardan biri soba konusuna değineceğim. Bununla ilgili zaten çok videolarım da var biliyorsunuz. Bu bizim pelet sobamız. Bu pelet sobamızı geçen kıştan beri kullanıyoruz. Sobadan oldukça memnunuz. Pelet çok güzel bir yakıt, yani akarı yok, kokarı yok, dumanı yok, külü yok, çok az miktarda. Ama gel gelelim ki bu çıkan savaşlar, enflasyondan dolayı pelet fiyatları çok arttı. 6.000 liralarda şu an tonu. Ben geçen kış 1000 liradan alıyordum tonunu. Şu an 6.000 lira ve bulmakta da sıkıntı çekiliyor. Çünkü üreticiler yurt dışına göndermeyi tercih ediyor. İç piyasada biraz sıkıntılı. Ben yazdan yaklaşık bir 2-2,5 ton kadar kendime stok yapmıştım. Yaz sezonunda tabii daha bulmak daha kolay oluyor. Kullanım azaldığı için. Yazdan aldım. Şimdi bugün aralığın kaçı, 13'ü 15'i filan. Daha bugüne kadar yakmadık. Bu gece pelet sobamızı ilk kez ateşledim. Bu gece evimizi pelet sobamızla ısıttık. Bu pelet sobası otomatik. Burada haznesi var. Kendiniz oradan dolduruyorsunuz. O kendisi çekiyor. Belli bir sıcaklıkta kendini muhafaza ediyor. Ben 48 dereceye ayarladım. 48 derecede gece boyunca böyle yandı. Yani benim aşağı inmeme gerek kalmadı. O anlamda çok güzel bir soba yani. Ama gel gelelim, bu artan enerji maliyetlerinden dolayı ben alternatifler aramaya başladım. Bildiğiniz gibi balkonumuza küçük bir şömine soba aldım. O hayat kurtarıcı oldu. Yani bakın, bu arada kendini bakın söndürdü. Ben düğmesine bastım. O kendini bakın şu an söndürdü ateşini filan. Şu an kullanıma hazır hali. Sadece külünü bir şöyle temizlememiz gerekiyor. Bu balkondaki sobamız hayat kurtarıcı oldu. Gerçekten acaba ısıtır mı, ısıtmaz mı, ev etkisi olur mu dedik. Ama balkonu ısıtmaya geçin. Yani biz evin kapısını açıyoruz. Evi bile gerçekten ısıtıyor. Şimdi mesela gündüz orayı yaktım. Orada kahvaltımızı yapıyoruz. Orası bir oda oldu bize de. Sobanın yanında sıcacık oturuyoruz. İşte çayımızı demliyoruz. İşte ıvır zıvır. Daha yemek yapmadık. Fırını kullanma şansımız olmadı ama onu da kullanacağız. Fırını da var aynı zamanda. Şimdi elimizde biraz odunlarımız vardı. Onları yakıyoruz. Tabii odun fiyatları daha makul olduğu için, daha ulaşılabilir olduğu için bizi orada şimdi çok güzel kurtardı. Birazdan balkondaki sobamızın yanında da muhabbetimize devam edeceğim. Şimdi sabah indim. Kedilerimizi doyurdum, tavuklarımızı doyurdum. Şimdi köpeklerimi biraz çıkartıp dolaştırmak istiyorum. Onların karnını doyurmak istiyorum. Ve tabii buradan eve biraz odun taşıyacağım.
Köpeklerimiz yemeğini yiyor. Ne bakayım? Ponçik. Bu bizim ilk kedimiz Ponçik. Köye göçerken gelmişti bize hediye. Evet, havalar soğudu gerçekten, kış geldi. Artık buradaki pelletlerimi tüketmeye başlıyorum. Bakalım ne kadar tüketeceğim. Gece bir torba atıyorum. O sabaha kadar idare ediyor. Bunu da tüketim sarfiyatını da sizle zaman zaman paylaşacağım. Ama bu küçük soba balkondaki gerçekten çok iyi oldu. Bakalım kışın böyle en soğuk zamanlarında idare edecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Onun haricinde taş odamıza bir soba almam gerekiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama bu alacağım soba normal soba değil. Bu pellet sobasına alternatif olarak alacağım onu. Yani kalorifer tesisatına bağlanabilen böyle şömine tarzında sobalar var. Onlardan alacağım. Böylelikle gece bu peleti yakacağım. Çünkü otomatik çalıştığı için benim aşağı inmem gerekmeyecek bu yanarken. Gündüz de bu pelet sobasını kapatacağım. Taş odada otururuz gündüz ya da balkondaki sobayı yakarız. Orada hem taş odadaki o alacağım sobayı yaktığım zaman hem taş oda ısınacak hem de o evdeki kaloriferleri de gündüz ısıtmış olacak. Böylelikle yakıt maliyetini dengelemiş olacağım. Yani sadece pelete muhtaç olmamış olacağım. Ama o taş odayı almak istediğim soba yaklaşık şu an 20.000 lira civarlarında. İkinci elleri oluyor. Onları da araştırıyorum. Bakalım ne zaman onu taktırmak nasip olacak. Değil mi? Ne zaman olacak? Bu ufaklık da bakın. Bizi buraya taşındık. Ufacıktı bu. Dışarıda ölmek üzereydi. Yavruydu. Biz onu veterinerde tedavi ettirdik ve sahiplendik. Artık bizim ailemizin bir parçası. Bir kere doğum yaptı kazara. Henüz kısırlaştıramadım. Bir rahatsızlığı var. Kanında pıhtılaşma sıkıntısı var. İlaç tedavisi oldu. Bir türlü kısırlaştırmasını gerçekleştiremedik. Bakalım yakın bir zamanda kısırlaştıracağız inşallah. Değil mi? Hadi.
Evet, kaç gündür rahatsızız biliyorsunuz. Bugün daha iyi uyandım ben. Bizimkiler şu an uyuyor. Bakalım onlar nasıl kalkacaklar. Şu bahçeyi temizleme şansım olmadı. İnşallah bu hafta temizleyeceğim burayı, toparlayacağım. Biraz kendime de geleyim dedim. Çünkü dışarıda çalışıp, yorulup dinlenemiyorsunuz. Bu grip de dinlenerek geçiyor. Dışarıda biraz bile böyle hareket etseniz, terleseniz hemen nüksediyor, yani tekrarlıyor. O yüzden tam bir kendime geleyim, gücümü toparlayayım. Buraları pırıl pırıl yapacağım. Ama daha da asmalar çok dökülecek. Ben toplayacağım, yapacak bir şey yok. Bu sonbaharın da en sıkıntısı bu. Şuradaki ortancaları yan bahçede çim yaptım ya. O duvarların dibine dikmeyi düşünüyorum. Oraya çok güzel renk katar. Bunlar çiçek açtığı zaman. Bu ortancaları yazın burada bize yakın bir yerden almıştım. Uygun fiyatlı bulmuştum. Evet, şu yukarı çıkmadan şunu da göstereyim. Bakın, bacası bu. Bu kadar bir bacası var. Çok az zaten bir duman atıyor soba. Öyle büyük bir bacaya ihtiyaç yok. Yani doğalgaz bacası gibi bir bacası var. Bu sobamızı artık geceleri yakıyoruz. Yani gerçekten çok konforlu bir soba. Onu söyleyeyim yani. Hani doğalgazlı bir evden geliyorsanız gerçekten o konforda diyebilirim. Tabii bir tık daha ufak zorlukları var. İşte çuval döküyorsun, külünü gene temizliyorsun falan, ama aşağı iniyorsun, hani sürekli bir odun atma derdin yok, gece uyanma derdin yok, aktı mı tüttü mü koktu mu derdin yok. O yüzden konforlu. Ama şunu da söylemek istiyorum. Odun sobasının yeri de bambaşka. Yani biz şu an balkona kurduğumuz o sobayla inanın hem çok keyif alıyoruz hem de gerçekten ortamı onun gibi ısıtan yok. Bu sobanın bir dezavantaj mı artık avantaj mı onu bilmiyorum. Onu siz karar verin. Ortamı ısıtmıyor. Mesela peleti döktünüz ya, ortamı ısıtmıyor bu. Sadece suyu ısıtıyor. O su da borulara, kalorifere götürüyor o ısıyı. Yani ortamı ısıtma şeyi yok maalesef. Belki bir yandan iyidir. Yani bilmiyorum, o tamamen sizin şeyinize bağlı. Kullanım şeklinize. Evet. Çimlerimiz çıkacak mı bakalım. Bekliyorum. Her gün gelip kontrol ediyorum. Belki bilmeyenler olabilir. Burayı komple şöyle
çim tohumu attım. Üstüne de birazcık torf attım. Bekliyoruz bakalım olacak mı? Aynı şura gibi olmasını hayal ediyoruz. Hava bugün güneş açacak. Önümüzdeki günlerde de bir iki gün yağmur var. Çimlenir diye düşünüyorum. Evet, taş odamızı da ufak ufak yerleştiriyoruz. Geçen gün halımızı koyduk. Babamız bu halıyla ilgili bilgi yazmış. Belki merak edenleriniz olabilir. Isparta halısıymış. Tam 94 ya da 97 yıllık diye yazmış. Halıyı burada beğenenleriniz oldu. Yakışmadı diyenleriniz de oldu. Böyle yarı yarıya bir beğenip beğenmeme durumu var sizlerden. Ama bizce güzel. Yani en azından elimizdeki malzemeleri kullanıyoruz. Aynı zamanda hatıraları var. O hatıraları devam ettiriyoruz. Bu koltuklar da benim babaannemlerden kalma. Böyle hem hatıra alıyor hem değerlendirme oluyor. Gidip ekstra bir şey almaya kalksanız dünya para. Yazık günah. Olduğu kadar kullanalım. Daha sonra imkan oldukça ya da zevklerimiz değiştikçe, heveslerimiz değiştikçe değiştirebiliriz. Almak istediğim sobayı bakın şu köşeye kuracağız. O duvarın arkasında da işte bizim kalorifer tesisatı var. Çok güzel olacak. Yani o odaya soba koyduğumuz zaman çok güzel olacak. Aslında böyle kocaman camlı şömine sobalar var ama işte ben hazır almışken kalorifere bağlansın istiyorum. Çünkü günaydın. Günaydın. Sana hediyem var. Çok güzel. Ne yaptın? İyi olan Nasıl oldun? Kahvaltı hazırladım. İyiyim ya, daha iyiyim. Bugün açıldık değil mi biraz? Evet, bugün daha iyiyiz Allah'a şükür. Benim de öksürüğüm azaldı. Daha iyi oldu. Sen de böyle bir saçlar başlar böyle. Dün geceden aynen bir artık banyoya girdim. Şöyle sıcak bir duş aldım. Kendime geldim. Enerji doluyum dedin herhalde. Aynen sabah. Ama anca kendime gelebiliyorum. Daha tam gelemedim. Şimdi sabah erkenden kalktım, hayvanları besledim. O sırada pelet sobamızı ilk defa yaktık ya dün gece. Nasıldı Evet, ev? Sıcaktı değil mi? çok güzeldi, evet. Sıcaktı ev. Kaç? 24 derece filandı. Evet, Isısı. tam idealdi yani. Evet. Şeyi de bahsettim. Bugün sobamızdan memnun muyuz değil miyiz? Onunla ilgili böyle bir video yapayım dedim. Hazır şimdi millet kışın ısınma şeyi. Bunu alırken de çok böyle olaylar yaşadık. Yorumlarda niye buraya koyuyorsunuz falan diyenler olmuştu. Ya. Memnun musun sobadan? Evet, çok memnunum. Hiç beklemiyorduk değil mi böyle? Vallahi bu kadarını beklemiyordum. Bütün evi ısıtıyor. Hatta birisi sormuş Instagram'dan, şundan memnun musunuz falan diye. Hani Fırınından mı? Hı. Yani ben dedim hani fırını da çok memnunuz. Hani herhangi bir şey. Daha önceki evimizde de zaten aynı o şekilde kullanıyorduk. O fırını şu an kapağını açtık. Oradan da bir yorumlarda okudum. Oradan da ısı gelir. Daha fırını kullanma şansımız olmadı ama daha önceden kullanmıştık. Daha önceki tecrübelerimizden yani gayet memnunuz. Hani bir sorun yok. Ama işte burayı ısıttıktan sonra içeri bayağı bir sıcak geliyor. Burayı kapalı cam soğuk olmuyor mu diye soranlar oluyormuş. Onlara da hani bir cevap olsun. Gayet güzel ısıtıyor. Tabii mesela aralardan soğuk falan oluyor ama bence eksilere falan düşerse hani faydalı olmaz diye düşünüyorum. Soba mı? Evet. Yani içerilere gitmez, en azından oradan çok soğuk gelebilir. Ya burayı gene bence ısıtır. Ama içeri tabii çok faydası olmaz. Aynen. Onu yaşayıp göreceğiz ama öyle çok eksiler olmuyor burada zaten. Yani sonuçta İzmir'de ne kadar eksi olacak? Hani geçen sene biraz olmuştu. Efendim? İyiyim anne, sen ne yapıyorsun? Burada hani öyle çok soğuk olmuyor ama gene de tabii sularımızın donduğu falan oldu geçen yıl. Kar da düştü bizim buraya, normalde kar yağmıyor. Ama bir iki kar düştü yani, onu gördük. Evet, değil mi? Geçen sene ama işte çok soğuk olmuştu. Normalde o her zaman olan bir şey değil yani, 30 yılda bir falan oluyormuş böyle bir şey. Evet. Bakalım bu sene nasıl olacak ama yani küçük müçük demeyin yani, soba gerçekten
İnanılmaz Yok ya, güzel. bu sobayı yani almak istiyorsanız ya kesinlikle alın. İnanılmaz yani, bir sıcak veriyor. Evde falan tutulmaz abi bu soba. Ya biz bunu salona kursaydık var ya, sana oturamazdık. Delirirdik yani sıcaktan. Kuluruz yani, çok kötü olurdu. Yok, bu çok acayip ısı veren bir şey. Evet. Ya düşünsene, bu cam hani yalıtımsız bir şey burası. Hani çift cam falan da değil. Hava alıyor yani, bayağı bildiğin gecenin soğuğunu içeri alıyor Tabii. yani. Ben elimle falan hissediyorum yani soğuğu. Şunu söyleyeyim, hani cam balkon iyi mi diye soranlar olmuş. İçeride hiçbir şey yakmadınız mı? Soğuk buz gibi oluyor Tabii tabii. canım, buz gibi oluyor yani. Sabah kalktığınızda- Bayağı dışarısı gibi soğuk oluyor burası. Evet. Ama yani sonuçta bunu yaktığınız zaman düşünün, bizim evin içi bile sıcacık. Ta çocukların odası en arkada, derecemiz var orada 23 derece. Yani hep 23 dereceyi gösteriyor. Şuradan bizim odanın penceresini de açıyoruz. Oradan da ısı girsin diye eve. Evet. O da etkili oluyor. Evet. Bayağı rahat ettik yani. Tabii şimdi bizim hani en büyük rahatlığımız kalorifer, şimdi ne dersen de yani. O en büyük rahatlık hani, ya sonuçta biz hani 4 yıl boyunca hep soba yaktık. Ya gece buz gibi oluyor. Hani gece kalkmak gerekiyor, işte odun atmak gerekiyor. Ya bunlar kolay işler değil. İşte sönmesin diye hep gidip sobaya odun attığımı falan biliyorum. Yani sabahın köründe işte Kaan kalkıyor mesela sabahın köründe. Biz üşüyoruz. Ata daha bebekti. Hemen sobayı yakıyordu falan filan. Ya bunlar kolay işler değil. Bir de pisliği falan cabası yani. Ama şimdi yani kalorifer yani ilk yaptırmışız ya. Çok Ya işte rahatım yani. burada şu Çok güzel. büyük lüks, yani lüksten ziyade ihtiyaç ve çok büyük güzel bir şey yani kalorifer. Burada şu güzel. Biz bunu dengeliyoruz. Yani bu sene bunu yapacağız. Gündüz bunu yakıyoruz, ısınıyoruz, değil mi? Evet. Akşama kadar bunu yakıyoruz. Zaten bir odun attığımızda epey de idare Tabii ediyor. bayağı gidiyor. Onun haricinde gece peletin konforuna dönüyoruz. Evimiz daima sıcak kalıyor. Hem de pelet sarfiyatımızı azaltmış oluyoruz. Evet, evet. Yarı yarıya düşürmüş olacağız yani. Hele bir de taş odaya ben aynı bunun büyükleri var. Bakın bunun böyle büyükleri var. Kalorifere bağlanıyor ama hattı var. Ondan alıp da taş odaya da koydum mu o zaman var ya. Aynen, Yani çok taş güzel. odada oturacağız. Gündüz onu yakacağız, tamam mı? Sıcacık olacak. O aynı zamanda gündüz evimizin peteklerini ısıtacak. Evet ya, bu ara çok fazla böyle soba merakı var. Acaba doğalgaz Kış geliyor. çok fazla hani pahalı olduğundan acaba insanlar sobaya mı dönecekler yani, bilmiyorum. Zaten Avrupa'da filan inanılmaz soba satışları başlamış. Bizden alıyorlar bile. Mesela Bursa'da sobacılar soba satışına yetişemiyormuş. Orada da mı doğalgaz çok pahalı olmuş? Rusya gazı kesti ya, gaz sıkıntısı Aa. var. Çok pahalanmış. Tabii gurbetçilerimiz daha iyi bilir. Yani Evet, yurt dışında gurbetçiler bir yaşayanlar. yazsın, ben de merak ediyorum. Sorayım bakayım ben de. Evet. Bizim WhatsApp'tan bayağı var takipçimiz. Onlara bir sorarım. Yani çünkü çok fazla soru geliyor bununla ilgili, sobayla ilgili. Tabii ki konforu yani sıcaklığı öyle ama hani sonuçta gece yattığınız zaman mutlaka hani içine hani arada kalkıp atmanız lazım. Çünkü gece soğuk oluyor. Hele bir de çocuk varsa yani. Ata çünkü çok üstünü açıyor. Ada da öyle. Ya tabii gece sönüyor yani, söndü mü Yani soğuk. aynen buz gibi oluyor yani. Sabah mesela buraya bir çıkıyoruz, buz gibi. Sanki o akşam o sıcak olan o da bu değilmiş gibi yani, çok tuhaf. Anne oluyor.